Telegram.net'ten herkese merhaba. Temamız algoritma ve bilişim. Arkadaşlar bu sene yeni giriş yapmış bir konuyla beraberiz. 9. sınıf müfredatına eklenerek başladı. Bu konu bilgisayar dünyası ve matematik arasındaki ilişkiyi bize anlatmaya çalışan bir konu. Yani konu boyunca aslında konuyu işlerken hep ekran başında bir programlama yapıyormuş gibi düşünmemiz gerekiyor. Buradaki konuya bakış açımız hep böyle olması lazım. Yani bir nevi programlama dillerinin başlangıç noktasındayız. Nasıl bir mantığı var? Bilgisayar bizim yaptıklarımızı, bizim programlama yaparken kullandığımız metotları, işleçleri nasıl algılıyor? Aslında biraz bunu anlamaya çalışacağımız yerdeyiz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Algoritma nedir? Belirli bir problemi çözmek adına yapılan tüm işlemlerin adım adım uygulanma aşamasıdır. Algoritmik yaklaşım için 3 metot kullanırız arkadaşlar. Bu metotlardan bir tanesi algoritmik doğal dil, diğeri akış şeması, diğeri de sözde kod olarak geçer. Algoritmik doğal dil dediğimizde problem çözme aşamalarını sade bir dille, yani bildiğimiz günlük dille anlatmaya çalıştığımız bir durumdan bahsediyoruz. Akış şeması dediğimiz şey problem çözme aşamalarını görsel temsillerle anlattığımız durumdur. Ve sözde kod dediğimiz şey de bu problem çözme aşamalarının bilgisayar üzerinde çalışma prensiplerini anlattığımız durumdur. Yani bu üç aşamayı tek tek gözlemleyerek aslında sonuca varmaya çalışacağız. Oradaki problemi çözmeye çalışacağız. Şimdi gelin ne yapalım? Önce bir algoritmik doğal dille başlayalım. Önce bir soru koyalım ortaya. Sorumuz şöyle bir şey olsun. Yarıçapı 6 santimetre olan bir dairenin alanını bulan bir algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil ile yazalım. Aslında biz bu sorunun çözümünü normal hani matematiksel formüllerle çok kısa bir sürede yapabiliriz. Çünkü yarıçapı 6 santimetre olan bir dairenin alanını bulmak istiyorsanız zaten dairenin alan formülü pi r karedir, hatırlayınız. R yerine 6 koyduğunuzda da pi çarpı 6'nın karesi, yani 36 pi santimetre kare çıkacaktır. Şimdi bu sorunun cevabı bu kadar zaten. Ama işte biz bu işlemleri bilgisayara nasıl yaptıracağız? Derdimiz bu arkadaşlar. Yani bilgisayar bu komutları nasıl alacak da bu işlemleri yapacak da bize sonucu verecek? Algoritmanın temel prensibi bunun üzerine kurulu. Yani buradaki matematiksel işlemleri bilgisayara aktarmak. Peki görelim şimdi. Devam edelim. Mesela ne demişiz? Birinci adım başla. Bakınız algoritmik doğal dilde standart fix başlangıç bu. Birinci adım başla diye başlatıyoruz. Arkasından ikinci adım girdilerin alınması. Yani hani ne girişi yapacağız da bilgisayar anlayacak bizi. Elimizde bir tek şey var, o da dairenin yarıçap bilgisi. Dolayısıyla dairenin yarıçap bilgisini kullanıcıdan al. Bizim için bu şu an 6 santimetre. Peki. Üçüncü adımda alan hesabı tabii ki. Ne yapacak? Dolayısıyla bir hesap yapması lazım. Bu hesabı yaparken de bir işlem yapması lazım. Dairenin alanı nedir? Dairenin alanı pi sayısı ile yarıçapının karesinin çarpımıdır. Yani biraz önce de yazmıştık, hatırlayınız. Pi çarpı r kare. Şimdi bu bilgiyi yüklemiş olmamız lazım bilgisayara. Tabii ki matematiksel işlem kodlarını kullanacağız. Peki devam edelim. Dördüncü adımda sonucun yazdırılması demiş. Yani aldıktan sonra, bu formülü yaptıktan sonra sonucu ekrana yazdırıyoruz. Hesaplanan daire alanının bilgisayar ekranında görüntülenmesi ve beşinci adımda da bitir komutuyla algoritmik doğal dili bitiriyoruz. Yani ne yaptık? Aslında yaşayacağımız süreci biraz böyle kendi dilimizle hani bir planını oluşturduk. Bu plan oluşturma işlemi aslında algoritmik doğal dil olarak algılanabilir arkadaşlar. Peki şimdi görelim, bu akış şeması dediğimiz şey ne? Yani algoritmik doğal dil bu, tamam, dursun orada sorumuz, gene döneceğiz ona. Ama bu akış şemasını bir tanımamız lazım. Arkadaşlar burada bazı geometrik şekiller var. Şimdi bu kullandığımız şekilleri iyi bilmemiz gerekiyor. Yani hakim olmamız lazım. Çünkü bu şekilleri hep sürekli kullanacağız ve sürekli hani akış şeması oluştururken elimizin altındaki araçlar olarak göreceğiz. Bakınız bu bir elips ve bu elips algoritma dilinde akış şemasını başlatırken veya bitirirken kullandığımız şekil olarak geliyor. Bakınız bu bir paralel kenar. Paralel kenar veri girişi için kullanılıyor. Yani kaç vereceğiz, işte biz orada mesela yarıçapa 6 verecektik, unutmayın. Hani mesela yarıçapa vereceğimiz değeri anlatmak için kullanılıyor. Burada bir dikdörtgen var. Dikdörtgen arkadaşlar işlem yapmak için kullandığımız geometrik şeklimiz. Yani işlemleri dikdörtgenin içinde yazacağız. Peki burada da bir eşkenar dörtgen var. Bu eşkenar dörtgen arkadaşlar denetleme bölümü, karar verme bölümü olarak kullanılacak. Biz buna döngü kurmak diyeceğiz ileride arkadaşlar.
Peki son olarak dalgalı dikdörtgenimiz var. Dalgalı dikdörtgen sonuç yazdırmak için kullandığımız bir şekil ve tabii ki oklar. Bunlar da akış şeması yönlerini anlatmak için okları kullanacağımız anlamına gelir. Evet, bu kadar. Aslında bu şekilleri şu an için hakim olmamız gerekiyor. Kullandıkça gerçekten de ufak ufak akılda da kalıyor. Hani merak etmeyin. Peki işlemlere gelirsek, işlemlerde bir farklılık var mı? Aslında birçoğunda yok. Yani önce bir aritmetik operatörler diye bahsedilen işlemlerden bahsedeyim size. Toplama işlemi klasik, bakın görüyorsunuz, iki sayıyı toplamak için kullanılıyor. Ya da çıkarma işlemi gene klasik kullandığımız iki sayıyı çıkarmak için kullandığımız işaret, sembol. Ancak burada çarpma işleminde artık hani bu arada klavyedeki X tuşunu düşünmeyin lütfen. Yıldız sembolü bizim için bilgisayar dilinde çarpma demek. Yani yıldız işlemiyle çarpmayı algılayacak bilgisayar. Çarpı sembolü burada işe yaramaz. Peki yine aynı şekilde bölme, klasik hani bölme sembolü görüyorsunuz, gene klavyeden bulabileceğimiz bir sembol. Yine kuvvet almanın sembolü de bakın böyle üstte kalmış, böyle nasıl söyleyeyim, bir çentik gibi duruyor. Bir sayının verilen bir sayıya göre kuvvetini almayı anlatıyor. Yani bu işaretin sol tarafına tabanı, sağ tarafına da kuvveti yazacaksınız ve böylece kuvveti aldığınızı anlatacaksınız. Şunun gibi düşünün. Mesela biz işte 5'in karesi diyoruz matematikte. Evet, biz böyle diyoruz ama bilgisayar böyle bir şey algılamıyor arkadaşlar. Bilgisayarın 5'in karesine karşı algıladığı şey şudur. Yani siz ona ancak böyle yazarsanız o 5'in karesini algılayacaktır. Yani kuvvet alma sembolü biraz değişti, dikkat etmek gerekiyor. Peki mesela altta bir de yüzde sembolü var. Bu da mesela bizim için yeni. Normalde biz yüzdeyi biliyorsunuz, yani yüzde dediğimizde ne anlarız? Mesela %20 bir sayının %20'sini al anlarız. Hani 20 bölü 100 ile çarp. Ancak burada algoritma dilinde yüzde sembolü bir sayının diğerine bölümünden kalanını veriyor arkadaşlar. Yani burada birazcık kullanım şekli farklı. Mesela bir değişken atanacak, bir sayı söylenecek. Arkasından şöyle bir cümle kuracak. Yüzde, yanına bir tane 8 koyacak. Şimdi bu %8'i biz ne anlayacağız arkadaşlar? %8 anlamayacağız. Biz bunu 8'e bölümünden kalanı bul anlayacağız. Yani mesela sayımız atıyorum 19 sa 19'un 8'e bölümünden kalanı, işte 2 kere 8 16 ne kalıyor? 3. Yani %8 dediğimizde cevabı 3 verecek. İşte bunlar bizim için yepyeni şeyler. İyi ve dikkatli olmamız gereken şeyler. Dikkatli takip etmemiz gereken şeyler. Şimdi akış şeması oluşturalım. Biraz yavaş yavaş hakim olmaya başlayalım. Bu akış şeması oluştururken nasıl yapacağımıza bu işleri. Peki devam edelim. Bakın şimdi neydi bizim sorumuz? Hatırlayalım tekrar, soru aynı soru. Yarıçapı 6 santimetre olan bir dairenin alanını bulan bir algoritmanın işleyişini akış şeması ile gösterelim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Önce elipsi kullanıyoruz. Neden? Çünkü biliyorsunuz elips başlat demekti ve başladık, bakınız. İçine de başla yazdım. Hemen akış şeması ok yönümde devam ediyorum. Ve ikincisinde dairenin yarıçapını gir dedim. Bakınız ne oldu? Bir paralel kenarın içine veri girişi yaptım. Dairenin yarıçapını gir yazdım. Burada işte yarıçapı bir, tabii ki bilinmeyenle, bir değişkenle temsil edeceğiz. İleride göreceksiniz. O değişkeni gireceğiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Dikdörtgene bakıyorum. Evet, işte burada yine bizim yeni tanışacağımız bir durum var. İşlemi yapıyor burada. Neydi biliyorsunuz? Alan formülü pi r kareydi. Burada da yaptığı şey, bakınız, a. Bu ok artık algoritmada eşittir anlamına gelecek. Böyle ters ok, sola bakan ok. Pi yıldız, bakınız yıldız çarpma demekti, hatırlayınız. R kare, bakınız burada da kuvvet alma sembolünü görüyorsunuz. R kareyi parantez içine almışım. Pi yıldız R kare demişim. Yani burada aslında resmen şunu yazıyorum matematikçede. A eşittir pi çarpı R kare. Yani hocam niye böyle düşünmemişler demeyin. Bu bilgisayarın algıladığı dil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani buradaki noktayı bilgisayar kendi sisteminde çok farklı yorumluyor. Yani noktayı çarpma olarak algılaması imkansız. O yüzden yıldız sembolü tercih edilerek bir sistem kurulmuş. Peki. Devam edelim. Devam edelim. İşlemi yaptık. Daha sonra ne oldu? Bakınız. Evet, bir dalgalı dikdörtgen geldi. Neden? Sonuç ekranı, dairenin alanı A santimetre kare olarak elde edilir. Buraya bir açıklama da koymuşuz. Buradaki A'yı ne yapacak bizde? Az önce hesaplamıştık. 36 pi çıkıyor ya, işte 36 pi yazacak ekranda. O zaman şöyle okuyacağız ekranda bunu. Dairenin alanı 36 pi santimetre kare olarak elde edilir. Ve son olarak tabii ki ne oluyor? Elipsin içine bitiri koyuyoruz ve akış şemamız tamamlanıyor. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit bir akış şeması kurduk sizinle. Bu daire alanını hesapladık bu şekilde.
Peki devam edelim. Bir de sözde kodumuz var tabii ki. Şimdi sözde kod dediğimizde gene aynı soru üzerinden yürüyeceğim tabii ki. Yarıçapı 6 santimetre olan bir dairenin alanını bulan bir algoritmanın işleyişini sözde kod ile gösterelim demiş. Şimdi sözde kodda da ilk başta bir girdi diyorsunuz. Yani neleri giriyoruz hani bu işi yaparken? Bir tane girişimiz var. Orada dairenin yarıçapı. Başka gireceğimiz herhangi bir değişken yok. Peki çıktı ne olması lazım? Alan, yani dairenin alanını hesaplayacağız. O zaman sözde kodda girdi ve çıktığı baştan yazıyoruz. Girdi dairenin yarıçapı, çıktı alan olacak. Şimdi başlatıyoruz. Sözde kodu başlatırken biraz hani algoritmik doğal dille karıştırmayın. Bilgisayara verdiğiniz komutları daha çok anlatır noktada olmanız lazım. Tabii gene basit ve sade olması lazım. Şimdi mesela burada ne yazmışım? Alan, burada ok ters ok eşittir demekti, unutmayınız. Pi yıldız dairenin yarıçapının karesi. Bakın akış şemasının içinde de vardı bu olay. Şimdi burada şuna dikkat edin. Dairenin yarıçapı diye girmiştim değişkeni. Bakın bu ismi koca bir x değişkeni gibi düşünün lütfen. Buraya da sanki burada x değişkeni yazı gibi hani dairenin yarıçapının karesi. Hani oraya yazdığım ifadeyi rastgele yazmıyorum. Yani buraya girdiğim ifade neyse aynısını burada da yazıyorum. Öyle düşünün lütfen. Devam ediyorum. Peki yazdır. Burada yazdır komutunu aldığı an ne olması lazım? Hani ekrana bir şey yazdırması anlamına geliyor. Nedir? İşte dairenin alanı, bu normal bizim şuradaki işte çift tırnak içerisinde koyduğumuz dairenin alanı normal kendi cümlemiz ekranda yazacak bu. Dairenin alanı yazacak. Arkasından köşeli parantez içerisinde alan demişim. Yani alan bilgisi buradaki alanın sonucunu yazacak. Santimetre karedir deyip gene tırnağı kapattım bakınız. Böylece hani içeride ne olması lazım? Yazması gereken dairenin alanı işte 36 pi santimetre karedir şeklinde gözükmesi gerekiyor. Peki son olarak bitir komutunu vererek sözde kodu da bitiriyorum arkadaşlar. Evet, aslında bir üçleme yaptık şu an. Ne yaptık? İşte önce algoritmik doğal dil, hani sürecimizi planladık. Bir akış şeması oluşturduk. Arkasından bilgisayar ekranı nasıl görüneceğini anlatan bir de sözde kod dizilimini yaptık. Peki şöyle bir soruya bakalım şimdi. Ekrana girişi yapılan bir tam sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu belirleyen bir algoritmayı sırasıyla algoritmik doğal dil, sözde kod ve akış şeması kullanarak ifade etmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar ne yapmasını istiyorsunuz bilgisayarın? Önce buna bir karar verin. Şimdi şunu istiyorsunuz bilgisayardan. Ekrana bir giriş yapacağım. Diyeceğim ki mesela 15. 15'i görecek bilgisayar, diyecek ki abi bu tektir. Bu kadar, bakın yapacağı şey bu. Çok basit. Ekrana siz 24 yazacaksınız. Bu da çifttir diyecek. Şimdi böyle bir algoritma oluşturmamızı istiyor. Şimdi nasıl oluştururuz böyle bir algoritmayı? Teklik çiftlik kavramına gitmemiz lazım. Şimdi teklik çiftlik kavramına nasıl gidiyoruz? Arkadaş bir sayının tek olması için işte son basamağın tek rakam olması lazım. Çift olması için son basamağın çift rakam olması lazım. Ama bilgisayarı böyle çift rakam olsun, tek rakam olsun diye hani yönlendiremezsiniz. Ona matematiksel bir komut vermek zorundasınız. Elinizdeki en güzel işlem de burada bölme. Çünkü bir sayının çift olduğunu anlatabilmek için ikiye tam bölündüğünü söyleyebilirsiniz. Bunu bilgisayar anlar. Tek olduğunu anlatmak için de ikiye bölümünden kalan bir olması lazım. Ya da bir başka deyişle ikiye bölünememesi lazım. Dolayısıyla bu mantığı kullanarak bir algoritma oluşturmamız gerekiyor. Şimdi başlayalım. Önce biliyorsunuz algoritmik doğal dilimiz var. Algoritmik doğal dilde ne yapıyorduk? Birinci adım başla. Bu fix başlangıç. Değişmez bu hiçbir zaman. İkinci adım girdilerin alınması. Şimdi girdiler ne? Tabii bizden bir sayı isteyecek. Dolayısıyla tam sayının kullanıcıdan alınması yazacağız. Yani bir tane tam sayı yazacak. İşte az önce yazdım 15, 24 gibi. Peki arkasından bir döngü oluşturacağım. Evet, bu yeni geldi bakın. Şimdi bir döngü oluşturmam gerekiyor. Oluşturacağım döngü sayının ikiye bölümünden kalanın sıfır olup olmadığını kontrol et. Çünkü ikiye bölümünden kalan sıfırsa çifttir, değilse tektir. Başka bir üçüncü bir yol yok ki zaten, ya bilgisayarın gidebileceği üçüncü bir rotası yok. Ya ikiye tam bölünecek ya bir kalanı verecek. Peki sonucun yazdırılması demişim. Şimdi burada dikkat, sonucu yazdırıyoruz. Kalan sıfırsa ekrana sayı çifttir yazdır. Kalan sıfır değilse ekrana sayı tektir yazdır. Ve ne yapıyorum? Tabii ki 5. adımda bitiriyorum. Arkadaşlar ne yaptım? İşte bir doğal dil oluşturdum. Planladım. Yapacağım işi planladım. Görelim mi şimdi akış şemasını? Değil, pardon, önce sözde kodu. Peki sözde kodla başlıyorum. Neydi? Girdi. Neydi girdimiz? Tam sayı. Bakın oraya köşe parantezi A koymuşum. A tam sayısını girdim. Peki çıktı ne? Çıktı da şu: A sayısının tek mi yoksa çift mi olduğunu belirleyen bir çıktı. Hani sözel bir çıktı gelecek karşımıza. Sayısal değil. Sayı tek veya çift yazacak adam ekranda. Peki başladık. Nedir?
tam sayı, bakınız çok dikkat edin, eşittir sembolüydü bu, unutmayın. Tam sayı a %2. Şimdi buradaki a %2 ne demekti? Biraz önce anlatmaya çalıştım bu %2'nin ne olduğunu. Tekrar hatırlayalım isterseniz. Mesela a yerinde atıyorum 7 yazıyor diyelim. Şimdi 7 %2'yi bilgisayar nasıl anlayacak biliyor musunuz? 7'nin 2'ye bölümünden kalanı söyle anlayacak. 7'nin 2'ye bölümünden kalan 3 kere 2 6 olduğu için ne geliyor? 1. Yani şunu anlıyor bilgisayar. A %2. A yerine 7 koyarsam buradaki cevabı 1 buluyor bilgisayar şu an. Eğer mesela A yerine 8 koyarsam bu sefer 8'in 2'ye bölümünden kalanına bakıyor. Onu da 0 buluyor bilgisayar. Bu kadar yazık. Başka bir şey yapamıyor ki o an. O kadar. Yetisi bu. Peki bakın ne demişim? Sayı 0 ise yazdır. Sayı çifttir. Sayı 0 değilse yazdır. Sayı tektir. Peki zaten 0 dışında tek şansı var, o da 1 olmak, biliyorsunuz. Başka seçeneği yok. Devam edelim bakalım. Bitir dedik tabii ki, sözde kodla bitti burada. Şimdi sırada ne var? Akış şeması var. Akış şemasını da gene sözde kod ekranımızda kalsın. Bakalım buradaki akış şemasını da sözde koddan takip ederek gidelim. Evet, ilk başta ne yapıyorduk hatırlayın. Elips değil mi? Başla, bu değişmiyor. Bu elips şekliyle başlatıyoruz zaten. Hemen okumu çizdim. İkinci aşamada tam sayı gir dedim. Bakın A sayısı. Burada da bir A'yı parantez içerisinde gösterdim. Şimdi aslında burada tam sayı gir falan bile yazmayacağız. Hani ilk etap, yani ilerleyen zamanlarda A diyeceğiz yani. Daha da böyle işi profesyonelle döktüğünüzde. Peki devam ediyorum. A %2 eşit 0. Şimdi bu ne demekti? Hatırlayın. A'nın 2'ye bölümünden kalana 0 demişim. Buraya döngü kuruyorum ben. Bakın bu şekli ilk kez görüyorsunuz değil mi şu an? Yani eşkenar dörtgen döngü kurdum ve şunu yazdım içeri. A'nın 2'ye bölümünden kalan 0 olsun dedim döngünün içine. Yani çift durumunu kabul ediyorum. Peki döngüyü, zaten döngü olmasının sebebi birden fazla oka ayırabileceğim. Eğer durum evetse, yani gerçekten A'nın 2'ye bölümünden kalan 0 gelmişse aşağıya dalgalı dikdörtgenin içine sayı çifttir yazıyorsunuz. Bu kadar. Bakın sonuç yazdırma ekranı biliyorsunuz dalgalı dikdörtgende. Bu şekilleri unutmamaya çalışın. En önemli kısım ilk başta bu zaten. Peki ikinci bir ok çıktım döngümden. Bu sefer dedim ki sonuç hayırsa, yani 2'ye bölümünden kalan 0 değilse bu sefer de dalgalı dikdörtgenin içine sayı tektir yazdım. Ve sonuç, ikisini de aynı okla kime bağlayacağım? Tabii ki bitir komutuna, yani bitir şekline bağlayacağım, elipsime bağlayacağım. İşte bakın ne yaptım? Bir sayının tek mi veya çift mi olduğunu gösteren akış şemasını çizdim arkadaşlar. Böylece yani yaptığım işi bilgisayarda bu şekilde kodlarsam, bilgisayar programlama dilinde yazarsam ne yapacak? Bana ekranda sayının tek veya çift olup olmadığını yazacak. Bakın şu operatörler kısmına bir geri dönelim isterseniz burada. Çünkü yeni operatörler ekleyeceğiz. Hatırlarsanız bunu şu ana kadarki algoritmalarımızda kullandık bu tabloyu. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kuvvet alma ve kalan bulma operatörleri olarak düşünebilirsiniz bu bölümü. İkinci bir tablomuz daha var. Buradakilerin de çoğu tanıdık gelecek. Sadece yazılış biçimlerini bilgisayarın algıladığı dile getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu da karşılaştırma operatörleri diye geçiyor. Karşılaştırma operatörleri bakın gayet klasik. Küçük tür sembolü gene aynı, büyük tür sembolü aynı. Ancak küçük eşiti maalesef bilgisayarda şöyle bir sembol direkt algısında yok. Hani yani böyle bir şeyi yakalayamıyorsunuz klavyeden girişte. Bilgisayarda o yüzden küçük veya eşittir için küçükten sonra eşittir sembolü kullanmışlar. Bunun anlamını şu şekilde düşünün demişler. Bununla bu aynı anlama gelecek bizde. Peki aynı şekilde büyüğün yanında eşittir koyarsanız büyük veya eşittir. Yani bu sefer de şunu algılamamız gerekiyor arkadaşlar burada da. Yani bu ikisinin biraz yazılışı farklı ama mantığı çok da zor değil. Eşittir aynı, hiçbir fark yok. Yine bilgisayarda eşittirin üstüne bir çizgi çekmek gibi bir olanak olmadığı için onu da ne yapmışlar komutta? Eşittirin önüne ünlem işareti koymuşlar. Yani eşittirin sol tarafına ünlem koyarsanız bunun anlamı eşit değildir olacak. Bunlar da arkadaşlar karşılaştırma operatörleri diye geçiyor. Bunları da yine sıklıkla kullanacağız algoritmalarımızda, akış şemalarımızda. Peki bakalım nasıl kullanacağız? Alın size gene soru. Aşağıdaki tabloda bir oyun alanında bırakılan çocuğun kaldığı sürelere göre belirlenmiş ücret tarifesi verilmiştir. Bu oyun alanına bırakılan bir çocuğun kaldığı süreye göre ortaya çıkan ücret bilgisini veren algoritmanın sırasıyla algoritmik doğal dilini ve sözde kodunu yazıp akış şemasını
oluşturalım. Evet, şimdi arkadaşlar gene tanıdık bir senaryo, oyun alanı var. Bakınız, tablo da gelsin isterseniz. İşte bu tablo üzerinden bir ücretlendirme politikası kurmuşlar. İşte 0-1 açık aralığında kalmışsa saat işte 100 lira ücret alıyor. Bir kapalı, iki açık olacak şekilde bu yarı açık aralık süresinde kalmışsa oyun alanının içinde 150 lira ücret veriliyor. 2 saat ve sonrasında da 200 lira veriliyor. Şimdi yani olay şu tabii, değil mi? Mesela gittiniz, çocuğu bıraktınız. Atıyorum işte yarım saat kaldı. Yani 0.5 saat kaldı. 0.5 saat kaldıysa çocuk ne yapıyor? Sistem 100 lira ücret kesiyor. Ya da işte bıraktınız çocuğu, ne kadar kaldı? Hani biraz daha aralıklı değerler de olabilir. Mesela diyorum 150 dakika. Şimdi 150 dakikaya bakarsın, 150 dakika ne olur? 120 dakika, 2 saat, 2,5 saat. 2,5 saat oyun alanında kalmışsa, yani 2 saati geçtiğini tespit ettin ya, gerisi önemli değil zaten. 200 lira ücret kesiyor sistem. Dolayısıyla hani orada da tabii ki dakikaya çok vurmayız da ondalıklı sayı olarak düşünelim yani olayı. Kaç saat kaldı? 1,2 saat, işte 3,5 saat falan gibi. Peki, şimdi gelelim olayın tabii ki nesine? Algoritmik doğal diline. Yani bu süreci ne yapacağız? Şimdi bilgisayarda programlayacağız. Şimdi birinci adım, başladık. İkinci adım, girdilerin alınması. Ya şimdi elimizde girdi ne var? Giriş ve çıkış saat bilgileri var. Başka ne var zaten? Girişe G diye değişken atamışım. Çıkışa Ç diye değişken atamışım. Yani mesela şöyle düşünün bunu. Saat 17.00'da girdi. 18.30'da çıktı çocuk gibi. Yani bunlar var, bunlar girildi. İkisi arasındaki fark işte 1 saat 30 dakika olduğu için de ne yapıyorsunuz? İşte 1,5 saatlik ücret almanız gerekiyor gibi. Giriş ve çıkış saatlerini girdik. Peki, devam ediyorum. Oyun alanında kalınan sürenin belirlenmesi. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Üçüncü adımda bunu yapmamız lazım. Doğal olarak süre eşittir çıkış saati eksi giriş saati. Az önce yaptığım şey. Yani süreyi bulmak adına çıkıştan girişi çıkaracağım arkadaşlar. Böylelikle oyun alanında kalınan süreyi bulmam lazım. Dördüncü adımda döngü oluşturuyorum. Nedir bu döngü? Bakın, belirlenen sürenin hangi aralığın içinde olduğunu tespit ediyorum tabii ki. Döngü bunun üzerine kurulu. Yani bir süre çıkacak ve bu süreye göre ben diyeceğim ki hangi aralığa girmişim? Hangi aralığa girdiysem o ücreti ödemem lazım. Şimdi bu döngüyü de burada basit bir dille açıkladım. Algoritmik doğal dildeyim. Biraz sonra bir tık daha kompleks hale gelecek iş. Peki 5. Sonucun yazdırılması ve elde edilen aralığa karşılık gelen ücretin ekrana yazdırılması, değil mi? Yani orada ne yapacak? Ekran diyecek ki sizin borcunuz 150 TL gibi ve bitirdik. İşte algoritmik doğal dilimiz bu. Bakalım şimdi ne yapalım? Sözde kodunu yazalım. Akış şemasını sona bırakalım. Yani bilgisayara vereceğimiz komutları oluşturmaya çalışalım burada. Girdimiz. Nedir girdimiz? Giriş saati G, çıkış saati Ç arkadaşlar, değil mi? G ve Ç, bunlar değişken X, Y gibi. Çıktığımız nedir? Ücret. Değil mi? Yani ekranda ne gözükecekse o çıktın senin. Ücret 100 lira, 150, 200 zaten üçünden biri gözüküyor. Peki, şimdi başlatıyorum. Bakın şimdi dikkat, takip edin, gelen ifadeden korkmayın. Şimdi süre neydi? Süre çıkış eksi giriş saatleri, değil mi? Ç eksi G, onu belirtmişiz, bakın süre eşittir Ç eksi G. Şimdi burada ne yapmışız? Şimdi renkleri takip ederseniz çok güzel görürsünüz. Süre bilgisi o bir değişken. Hani yine o da X gibi Y gibi düşünün. Süre bilgisi 0-1 aralığında bir sayıysa demiş. Ücret eşittir 100 demişim. Yani ücretin 100 lira olacağını göstermişim burada. Virgül koymuşum, bakın. Burada ne var? Küçük eşit var, değil mi? Bakın, bunu farklı bir şekilde algılamayın. Orada ne yazıyor şu an? İsterseniz burada not düşelim. Şimdi ilkinde bir sıkıntı yoktu. 0 küçük, süre küçük 1 demekti. Burada ücretiniz ne oluyordu? Ücretiniz 100 TL oluyordu, değil mi? İkincisinde 1, bakın küçük eşit sembolü aslında şu sembol ama bilgisayar onu nasıl algılıyor? Şu şekilde algılıyor. Küçük 2, yani şu ikinci satırda ücretiniz bu sefer tablodan da göreceğiniz üzere 150 TL ve son olarak şuraya geldim. 2 küçük eşit süre. Bakın, 2 küçük eşit süre, yani 3. satırda 2 saat ve sonrası için ise ücret eşittir 200 diyor. Yani ücretin 200 lira olacağını söylüyor. Burada ne yaptım? Döngümü gösterdim size, bakınız. Hangi döngüyü kuracağım burada birazcık ortaya çıktı. Son olarak ekrana yazdıracağımız şeye bakınız. Borcunuz gene çift tırnak arasında. Oraya ne koymuşum? Köşeli parantez içerisinde ücreti koymuşum. Tekrar çift tırnak arasında Türk lirasıdır. Yani borcunuz ücret Türk lirasıdır yazacak ekranda o. Ücret artık bu üçünden biri olarak şuraya girecek. Borcunuz
100 Türk lirasıdır yazacak mesela ekranda. İşte bize sözde kodun anlattığı burada da bu bilgisayarda ne yazacak? Ve tabii ki sonra ne yapıyorum? Bitiriyorum. Peki devam edelim, şimdi ne yapacağız? Akış şeması oluşturacağız değil mi? Akış şeması nasıl oluşturuyoruz? İlk başta başla dedik. Bak, elipsi koyduk. Hemen yönümüzü çizdik. Bakıyoruz ne demiş? Giriş G, çıkış Ç değişkenlerini al. Bakın bu değerleri ne yapacağız? Kullanıcıdan alacağız. Adam yazacak oraya yakından. Şu kadar saat, şu saatte girdi, şu saatte çıktı diye. Peki hani burada tabii işin şu detayını lütfen hani kafanızda çok tutmamaya çalışın. Yani o biraz kenarda kalsın. Hani dakika hesabı az önce söyledim ama ona çok takılmayın. Yani şunu düşünün. Çıkış saatinden giriş saati çıktığında bir ondalık sayı gelecek. 1,5 saat, 1,2 saat gibi. Peki devam ediyorum. İkinci aşamada süreyi buluyorum. Nedir? Çıkış eksi giriş. Bakınız, çıkış saatinden giriş saatini çıkardım ve dikkat geldi. Ne bu eşkenar dörtgen? Evet, döngü kuruyorum değil mi? İşlemi dikdörtgenle yapıyordum ama döngü kuruyorsam eşkenar dörtgenim geliyor. Ne oluyor da? Bakınız, sıfır küçük süre küçük bir döngüsünü kurmuşum. Hani ilk yazdığım şurada, hatırlayın. Burada ilk buraya onu yazmıştım. Sıfır küçük süre küçük bir. Şimdi ne yapıyordum biliyorsunuz, burada şema oklarım ikiye ayrılıyordu. Evet ve hayır diye. Eğer bunun cevabı evetse, yani girdim çıkış ve giriş saatlerini, bir baktım 0,7 saat çıktı diyelim. Cevap evetse hemen yazdırıyorsunuz ekrana. Ücret eşittir 100 TL. Bakın ne oldu? Dalgalı dikdörtgen geldi. Ekran yazdırma komutu ve bitti. Değil mi? Burada bitti. Ücreti söyledi, bitirdi adam, programı sonlandırdı. Yalnız başka bir durum daha var. Nedir o? Hayırsa, yani girdiğiniz süre bu aralığa gelmiyorsa, o zaman bir döngü daha kurdum. Çünkü daha devam edeceğim. İkinci satıra geliyorum. Kurduğum döngü bu sefer şuradaki. Bir küçük eşit süre küçük 2. Evet, bu döngüyü kurduğumda cevap evetse, değil mi? Cevap evetse bu sefer ikinci satıra bakıyorum, 150 liraymış. O zaman dalgalı dikdörtgenin içine ücret eşit 150 TL yazıyorum ve yine bitir komutuna geçtim. Ve son olarak üçüncü döngümü kuracağım. Hayırsa, yani eğer 1-2 aralığında da girmemişse ne olması lazım? Süre büyük eşitlik ya da 2 küçük eşit süre durumuna bakmam gerekiyor. Eğer bunun cevabı evetse bu sefer de ne olması lazım? Ücret 200 lira olarak yazılması lazım ekranda. Yine bitir komutu. Peki hani buraya aslında şu da konabilir mi hocam, işte bir de hatalı giriş olabilir mi? Hani bunların hepsi dışında gidip atıyorum yanlış bir giriş yapsa, yanlış bir girişte hani buraya bir hayır döngüsü eklersiniz. Hani bunların hiçbiri değil. O zaman ne yaparsınız? Tekrar giriş ekranına yönlendirirsiniz. Hatta burada böyle şöyle bir havalı bir giriş de olabilir. Buraya bir tane dalgalı dikdörtgen çizersiniz. Dersiniz ki hatalı giriş dersiniz. Arkasından İşte şuradaki tekrar giriş çıkış ekranına gönderebilirsiniz. Tabii bu da olabilir tabii ama burada maksat işi daha fazla böyle dallandırıp budaklandırıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden yapmadım. Yani sadece burada şu tabloya odaklanın istiyorum. Tablodaki döngünün nasıl kurulduğuna odaklanmanızı istiyorum. Yani süre, bakın döngüler eşkenar dörtgenle gösteriliyor. 0-1 aralığında evetse bu tarafa 100 TL'yi göster git. Hayırsa aşağıdaki yeni döngüye geç. Bir küçük eşit süre 2 ise evetse bunu göster bitir. Hayırsa aşağıdaki döngüye geç. 2'den büyükse evetse ücreti 200 lira alıyorum de ve bitir. Bakın elipsle bitirmişiz ekranımızı. Evet, böylece aslında bir tık daha böyle hani bir öncekilere göre karmaşık bir algoritma oluşturmuş olduk sizinle. Olayın mantığı da aslında bu şekilde devam edecek. Biraz dediğim gibi şekillere falan hakim olmak gerekiyor. İşte o operatörlerin biraz tipleri değişti tabii, farklı gözüküyorlar. Onlara hakim oldukça da konu yavaş yavaş oturacaktır arkadaşlar. Devam edelim bir soruyla gene. Bakınız ne demiş? Bir hemşirenin çalıştığı hastanede nöbet listesindeki planlamaya göre 5 günde bir nöbet tutması gerekmektedir. İlk nöbetini perşembe tutan hemşirenin 8. nöbetinin hangi güne denk geldiğini bulan algoritmanın sözde kodu aşağıda verilmiştir. Algoritmik doğal dilini yazıp cevabı elde edelim demiş. Şimdi burada akış şeması istemiyoruz. Bakın soruda sözde kodu da bize vermiş. Sadece algoritmik doğal dil oluşturacağız. Bir de cevabı nasıl bulduğumuza bakacağız arkadaşlar. Şimdi sözde koda bakalım. Girdiler. İlk nöbet, burada bir giriş var. Nöbet aralığı ve hedef nöbet. Bunlar girdiler. Çıktılara bakarsanız hedef gün.
Yani hedef günde neydi biliyorsunuz? Olay 8. nöbeti hangi güne denk getirdiğiydi. Hedef gün dediği o. 8. nöbetinin hangi güne denk geldiği. Orada tabii biz 8 diyoruz ama buradaki bilgisayar programlamasında istediğimiz şekilde bunları değiştirebilecek yetimiz de olacak. Yani yeter ki şu bilgileri girelim. Nedir? İlk nöbet. İşte bizdeki ilk nöbet şu an mesela Perşembe. İşte nöbet aralığı 5 günde bir tutmuş bizde mesela. Onu da değiştirebiliyoruz bakın. Hedef nöbet zaten hedef nöbette işte 8. nöbet buradaki. Peki hedef günde o bulacağımız gün. Şimdi başlangıç kısmı biraz daha değişik. Dikkat edin bakın. Şimdi burada önce bir değişken değil de ne yapıyor? Bilgi ataması yapıyor. Günler demiş, eşittir demiş ve haftanın 7 gününü sıralamış bakın. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 7 günü buraya koymuşuz. Şimdi İlk nöbet indeksi diye bir kavram var. Şimdi bu indeks lafı biraz böyle ürkütebilir ama ben size hemen açıklayayım. Aslında bunu söylüyor. Hani pazartesiden itibaren başlayacağız ya. İlk günümüz pazartesi ya. İndeks dediği şey bize verilen günün kaçıncı sırada olduğu. Mesela biz perşembe günü verilmiş ya ilk nöbet. Sayıyorsunuz şimdi bakın perşembeye 1, 2, 3, 4. O zaman ilk nöbet indeksiniz 4. Bu kadar. Yani baştan kaçıncı günmüş perşembe? İlk nöbet ya. Bize verilene göre yürümeye çalışın lütfen. Dolayısıyla bu 4 şu an. İlk nöbet indekslenen sayı 4. Eşittir diyor. Günlerin indeksini bul. İşte bulduk biz de 4. İlk nöbet gününün indeksini bul dedik. Bulduk 4. Peki devam ediyorum. Toplam gün. İşte burada işlem var arkadaşlar. Biraz dikkat edin. Burada matematikçiye dökeceğim birazcık bunu. Toplam gün şu. Hedef nöbet eksi 1. Şimdi arkadaşlar hedef nöbet bizde 8'de. Yani neden 1 çıkarıyor biliyor musunuz? Çünkü ilk nöbet birinci nöbet ya. Hani onu biraz soru kalıbından da hatırlamaya çalışalım. Periyodik problemlerde çözdüğümüz bir soru bu. İlk nöbet birinci nöbet. 8. nöbeti sorduğu için hedef nöbet eksi 1 demiş. Yani 8'den 1 çıkar demeye çalışıyor. Arkasından da çarpı biliyorsunuz yıldız çarpı demekti. Nöbet aralığı. Nöbet aralığında ne vermişti? 5 günde bir nöbet tutuyor bizim hemşiremiz. Çarpı 5. Mesela buradaki verilen işleme göre 8 eksi 1 7. 7 kere 5 35 gün yapacaktır arkadaşlar. Bu mevzu bu. Peki devam ediyorum. Hedef gün indeksi. Şimdi arkadaşlar biz sonuçta hani bilgisayara bulduramayız. Hani böyle perşembedir, çarşambadır diye lap diye cevabı böyle bulduramayız. Biz indeks üzerinden arkadaşı yönlendireceğiz. Hedef gün indeksi dediği de şu. Bulacağınız cevabın gene buradaki sıralamaya göre kaçıncı elemana denk geldiği. Mesela atıyorum bulacağınız cevap salıysa hedef gün indeksi 2 çıkar. Öyle düşünün yani. Peki hedef gün indeksi nasıl bulunuyormuş? İlk nöbet indeksi az önce bulmuştuk ya Perşembe 4'tü hatırlıyor musunuz? Perşembe 4 saymıştık. 1, 2, 3, 4. Artı toplam gün. Toplam gün ne bulduk? 35 gün bulduk. Tamam çok güzel. 4 artı 35. %7. Ne demekti bu %7 ya hocam? Var mı hatırlayan? Evet buradan çıkan 39 sayısının 7 ile bölümünden kalan demekti arkadaşlar. Peki 7 ile bölümünden kalanı bulalım. 5 kere 7. 35. Ne kaldı? 4 kaldı. Bakın net bulduk biz biliyor musunuz? Başa geri döneyim mi? Hedef gün indeksini bulduk. 4'müş. 4. sıra. Doğru mu? Peki hedef gün demiş. Gene hedef gün. Günlerden hedef gün indeksini seç diyor. Bakın hedef gün eşittir günlerden hedef gün indeksi. 4 işte. Değil mi? 4 olduğuna göre baştan 4'ü sayacağız. 1, 2, 3, 4. Yine perşembeymiş cevap bakınız. Burada biz cevabı da bulmuş olduk bu arada. Yazdır. Neyi yazdır? Bakın dikkat edin. Köşeli parantez içerisinde. Hedef nöbet. İnci. Bakın buradaki nokta çarpma falan algılamayın. Hani inci var ya. Hedef nöbet neydi? Hedef nöbet bizim için 8'di. Yani 8. yazacak buraya. Nöbet. Yani şimdi burada tabii bir çift tırnak unutulmuş gibi. Şuraya çift tırnak koymuş olalım. 8. nöbet. Hedef gün. Hedef gün ne bulduk? Perşembe bulduk. İndeksten seçip yazacak onu bize. Perşembe. Gene burada da bakın çift tırnak. Günü tutulur. Evet. Ne oldu bakınız? Ekrana yazacağı şey geldi. 8. nöbet Perşembe günü tutulur. Evet arkadaşlar sözde kodu işte böyle yorumlayacaksınız. Şimdi burayı temizliyorum tabi. Siz eğer kafanızı karıştıran bir şeyler olursa ya da anlamak istediğiniz tekrar pauselayıp geri dönün burada. Şimdi biz ne yapacağız bunu? Algoritmik doğal dile çevirmeye çalışacağız. Peki nasıl bir şeydi o? Algoritmik doğal dil biliyorsunuz. 1. Başla. 2. Girdilerin alınması. İşte arkadaşlar bakın girdileri alacağız. Neydi girdilerimiz? İlk nöbet günü.
İlk nöbet belirlenir. Nöbet aralığı bakın köşeli parantez gün olarak belirlenir. Hedef nöbet olarak da kırmızı hedef nöbetinci gün belirlenir. Bunlar arkadaşlar değişken yani X, Y, Z gibi. Hani daha açıklayıcı olsun diye hani map kaynaklarında da böyle kullanılıyor. Yani ismini yazıyorlar direkt ama hani X, Y, Z gibi algılayabilirsiniz bu kırmızıyla yazdıklarımı lütfen. Peki devam ediyorum. Toplam gün hesaplanır. Nasıl hesaplamıştık? Hedef nöbet için toplam gün sayısını hesapla. Toplam gün değil mi? Neye eşitti? Şurada ok olması gerekiyor şuraya. Hedef nöbet eksi 1 yıldız nöbet aralığı. Yani az önceki işlemin aynısını koydum bakın. Hedef nöbet eksi 1 çarpı nöbet aralığı. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Sonra ilk nöbet gününün indeksinin bulunması. Şimdi ilk nöbet gün indeksini nasıl bulmuştuk? Hatırlayınız bu günler ekranını. Günler listesi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar olarak sıralanmıştı burada değil mi? 7 tane günümüz. İlk nöbet neydi? Günler listesinden bulunur ve ilk nöbetin baştan kaçıncı eleman olduğu belirlenir. İşte indeks bakın burada da açıklamasını yapmışım ben de. İlk nöbet baştan kaçıncı eleman? Bu bizim için artık ilk nöbet indeksi olarak algılanacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Hedef günün indeksinin ve hedef günün bulunması. Yani hedef günün baştan kaçıncı gün olduğunu bulma. Hedef gün indeksi bakınız nasıl bulunuyor? İlk nöbet indeksi artı toplam gün ifadesinin 7 ile bölümünden kalana eşittir. Algoritmik doğal dil diye sonuçta böyle yazabiliriz. Günler listesinden hedef gün indeksi yardımıyla hedef günü belirle. Yani 7 ile bölümünden kalanı bul. Ondan sonra git tekrar listeye. Listeden kaçıncı gün olduğuna bak. Biz de hatırlarsanız gene 4 bulmuştuk ve perşembe demiştik. Ve sonucun yazdırılması bakınız hedef nöbet virgül hedef günde tutulur diye kısa bir yazdırma ekranında koymuşum oraya. Değil mi? Hedef nöbet 8. nöbet. Hedef günde yani perşembe bulmuştuk. Tutulur diyoruz. Peki 7. adım bitir. Arkadaşlar ne oldu? Bakınız algoritmik doğal dil kullanarak ne yaptım? Ben bu nöbet tutma işini bir şekilde çözdüm. Peki devam edelim bakalım. Yeni sorumuz. Aşağıda 1'den 50'ye kadar olan doğal sayıların karelerini alıp toplayan algoritmanın doğal dil ile ifadesi verilmiştir. Buna göre hangi adımın hangi akış şeması şekli ile gösterilmesi gerektiğine karar verelim. Evet, algoritmik doğal dilimiz geldi. Bakınız neymiş? Bir adım başla, birinci adım başla. İkinci adım sayı eşit 1, toplam eşit 0 değişkenlerini al. Bakınız iyice artık bilgisayar mantığının içine gireceğiz burada. İyi izleyin. Üçüncü adım toplam eşittir. Toplam artı sayının karesi işlemini yap. Şimdi burada biraz tuhaf bir görüntü var. Yani hocam zaten toplam bu değil miydi? Bir daha buraya toplam eşittir, toplam artı deyince garip duruyor demeyin. Şimdi bilgisayarın nasıl algıladığını burada çok hani net görmenizi istiyorum. Döngü mantığı burada tam olarak devreye girecek. Eğer sayı eşittir 50 ise devam et, değilse sayıyı 1 arttır ve 3. adıma git. Bakın 4. adım ne yapmış? Eğer sayı 50 ise devam et diyor. Yani 5. adıma geç. Değilse sayıyı 1 arttırarak 3. adıma geri postalıyor bizi. Yani bir döngü var orada. Sonra da yazdır toplam demiş ve bitirmiş. Şimdi bu bunun algoritmik doğal dili. Gelin önce ilk başta ne yapalım? Basit bir antrenman yapalım. Bir eşleşme yaptıralım sizinle. Yani ne yapalım? İşte hangi adımın neyle eşleştiğini konuşalım. O kadar. Başka bir şey değil. Şimdi şöyle aldım ben biraz daha kalın çizgimi. Kontrol ediyorum. Mesela 1. adım başla. Başla işte yani değil mi? Başla bununla eşleşecek. Peki 2. adım sayı eşittir 1 ve toplam eşit 0 değişkenlerini al. Arkadaşlar burada veri girişi yapılıyor. Veri girişi nerede yapılıyordu? Hadi hatırlayalım. Paralel kenarda yapılıyordu veri girişi. Daha sonra 3. adımda toplam eşittir toplam artı sayının karesi demiş. Evet bu bir işlem adımı. İşlem adımı dikdörtgende yapılır. 4. adım eğer sayı eşit 50 ise devam et, değilse sayıyı 1 arttır ve 3. adıma git. Arkadaşlar resmen döngü kurdum diye bağırıyor. Dolayısıyla eşkenar dörtgen. 5. adım yazdır toplam demiş. Evet yazdırma ekranı dalgalı dikdörtgen. 6. adım bitir. Evet o da gene elips şeklinde eşleştirmem gerekiyor. Evet eşleştirmem bu. Aslında burada soru bitiyor ama ben size şimdi akış şemasını da kurup nasıl işlediğini de anlatacağım bu algoritmanın. Peki devam edelim şimdi akış şemasını kurmaya. Evet akış şemasını kurduk. Bakınız nasıl bir algoritma var karşımızda. Başla demişiz. Sayı bakın ters ok eşittir demekti unutmak yok. Sayı 1 ve toplamı 0 alarak algıla.
Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. İlk toplamı 0 algıla dediği buradaki eşitliğin sağ tarafındaki toplam. Sol tarafındaki toplam ise işlemin sonucunda oluşan. Yani döngünün sistematiği budur. Yani siz 0'ı burada yazacaksınız, 1'i burada yazacaksınız. Bakın ben işlemi başlatacağım burada bu arada. Sayıyı bir toplamı 0 algılarsam ne olacak? Şöyle bir şey olacak bakınız. Toplamı biz t ile gösterelim. Biraz inceltelim şu arkadaşı. Toplamı t ile gösterelim. T eşittir. İlk toplamı biliyorsunuz 0 algılamak zorunda. Artı sayının karesi. Bakınız şu. Bunu algıladı işlemde. Peki devam ediyorum. Bunun sonucu ne çıktı? Tabii 1 çıktı. Peki diyor ki sayı 50 gelmişse ne yap? Evet de toplamı yaz geç. Ama sayı 50 falan değildi ki biz sayıya 1 vererek başladık, hatırlıyor musunuz? İlk başta sayıya 1 dedik zaten biz. O zaman sayı 50 falan değil. Hayır. Peki şimdi dikkat, bakın bu işlem işte gene işin hani mantığını güzel anlatıyor. Ne demek sayı eşit sayı artı 1 hocam? Şimdi normalde eski denklem mantığında böyle bir şey yazsalar çözüm kümesi boş küme dersiniz. Değil mi? Yani çünkü x'ler gider 0 eşit 1 olur. Ama işte bilgisayar buradaki sayı eşit sayı artı 1'i böyle algılamıyor arkadaşlar. Bunu nasıl algılıyor biliyor musunuz? Siz şimdi bulmuştunuz ya, daha doğrusu ilk verdiği sayı var ya, o hala onu 1 olarak cepte tutuyor, onu değiştirmedik ya. Siz hayır dedikten sonra o 1'i gene eşitliğin bu tarafına koyuyor. Yani buradaki sayıya koyuyor. Dolayısıyla ne yapıyor biliyor musunuz? Sayıyı 1 arttırıyor. Yani artık yeni sayınız 1 artı 1'den 2 oluyor. Ne oluyor ondan sonra? Döngü buradan devam edecek. Tekrar işleme sokuyor. Bir dakika, işleme sokuyor ama toplamınız da 1'di, hatırlıyor musunuz? Artık 0 değil. 1 oldu o toplam. Bilgisayarın kafasında, hafızasında 1 var şu an. Peki o zaman yeni toplamı oluştururken o toplamın yerine 1 yazıyor. Sayının yerine de yeni oluşturduğu 2'yi yazıyor. Böylece 1 artı 2'nin karesinden cevabı bu sefer 5 buluyor. Peki 5 buluyor. Artık yeni toplamı 5 olarak kodladı kafaya, unutmayın. Geldi buraya döngüye. Baktı sayı eşit 50 mi? Yok arkadaş, sayı 2 idi daha ya, değil mi? O zaman hayır. Hayırsa 1 arttır. Bakın eski sayı 2, artık yeni sayı ne olacak? 2 artı 1 olacağı için 3 olacak, değil mi? Artık buradan gidişte sayınız 2 değil. Buradan gidişte artık sayınız 3 olarak gidiyor buraya. Peki 3 olarak gitti diyelim. Buraya 3 olarak geldi. Toplamınız da artık 5'ti biliyorsunuz. En son kafada 5 kalmıştı. Yeni toplama hesaplarken 5'in üstüne 3'ün karesini ekliyor. Peki ne oluyor bu da tabii ki? 5 artı 9'dan 14 oluyor arkadaşlar. Bu esnada unutmayınız, sayı en son kaç gitmişti? Hani şuraya yazalım, sayı 3 gitmişti. Yani anlayacağınız, bilgisayar sürekli kafada yeni veriyi tutup döngünün hayır kısmından sonra o yeni veriyi tekrar işleme sokuyor. Tekrar yeniliyor, başka bir veri oluşturuyor. Böyle bir mantığı var olayın. Yoksa sayı eşit sayı artı 1 matematikte direkt baktığımız o denklem mantığı gibi değil. Mesela son durumda şu an sonuç 14 ve sayınız 3. Kafada, hafızasında bunlar var. Dolayısıyla siz döngüye girdiğinizde kontrol ediyor. Sayı kaç? 3 abi, 50 falan değil. Hayır o zaman. Buraya geliyor, ne yapıyor? Eski sayıyı koyuyor buraya, 3 artı 1, hop 4 yapıyor. 4 buraya, artık ben 4'üm diye gidiyor. Şimdi 4 diye gitti, toplam kaçtı en son kafada? 14 kalmıştı. O zaman 14 ile 4'ün karesini topluyor arkadaşlar. İşte 16 artı 14, 30 geliyor karşınıza ve yeni toplamınız artık 30, sayınız da 4 olarak sisteme devam ediyor. Şimdi bu şekilde topladığında belki siz de fark ediyorsunuzdur. Yani hani ne oluşuyor hocam? Ne oluşacak işte? Adamın istediği şey oluşuyor. 1'den 50'ye kadar olan sayıların karelerini topluyor. Bak 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi. En son 4 yazmıştık değil mi? 4'ün karesine kadar geldik biz herhalde. Bakın toplayın bunu işte. 16, 9 daha 25, 4 daha 29, 1 daha 30. Bakın şu an en son 30'da kalmıştım ben, hatırlarsanız. Bu şekilde gidiyor hocam. Evet gidiyor. Ne oluyor? Ne olacak? Şimdi en son sayı bakıyor 49'da da mesela en son 49'u yaptığınızı düşünün. 49'u buraya bir koyuyor. Diyor ki abi 49 değil 50 bu. Hayır diyor. O zaman ben diyor 49'u 1 arttırayım. 49'u 1 arttırıp bu tarafa 50 yolluyor. Yani artık 50'nin karesi var. Tabii o ana kadar gelmiş bir T1 toplamı var. O T1 toplamı ile 50'yi toplayıp yeni bir toplam elde ediyor. T2'yi elde ediyor. Şu an en son kafada artık T2 var onun. Ve en son biz ne yaptık? 50'nin karesiyle topladık. Unutmayınız. Yeni sayımız da 50 oldu. Bunu unutmayın. T2 toplamını buldu ve 50'yi buldu diye düşünün. Geliyor buraya, döngüye bir giriyor. Sayı 50 olmuş. Evet.
O zaman toplamı yazıyor. En son şu T2'yi bulduğu için onu yazıyor ve gerçekten arkadaşlar bilgisayar tam da 50'nin karesinde duruyor ve toplamı size veriyor. Evet, böylece aslında daha kompleks bir işlemi yaptırmış oluyorsunuz. Siz şimdi bunu elle yapmaya kalksanız, hatta elinize hesap makinesi verseler, değil mi? 1'in karesi, 2'nin karesi diye bir sürü uğraşırsınız amele gibi 50'nin karesine kadar toplayacağım diye. Ama bilgisayar bunu tabii çok kısa sürede, bu döngüyü böyle benim gibi yavaş yavaş yapmıyor. O çok kısa sürede ne yapıyor? İşlemi tamamlıyor arkadaşlar ve sonuç ekranını size yazdırıyor. Evet, işte olay bu. Yani artık herhalde algoritma mevzusu nasıl bir şey anlaşılıyor, değil mi? O noktalara gelmişizdir. Şimdi bir de çizgi kavramıyla tanıştırayım ben sizi. Yani bu sanki biraz böyle araya sokuşturulmuş izlenimi verecek. Ama neticede bu da algoritma ve bilişim konusunun içinde yer eden bir kavram. Çizgi arkadaşlar nesneler arasındaki ilişkiyi düğümler ve ayrıtlar ya da bir başka deyişle kenarlar kullanarak ifade eden bir kavram. Buna hat da denebiliyor. Yani birkaç farklı kelime kullanılıyor. Ayrıt, kenar, hat, hangisine denk gelirseniz. Şimdi nedir peki bu çizgi dediğimiz şey? Bakınız, olay şu. Yani bakın, bir tane ne yapmışım? Düz bir çizgi çizmişim. Şuradan 2 tane düğüm bağlamışım buraya, değil mi? Yaptığım şey o. Ne var burada? İşte şu kırmızı noktalar, düğümler. 2 tane düğümü var. İşte şuradaki sarı da ayrıt ya da kenar ya da öbür adıyla hat olarak geçen ifade. Biz bu kavrama, bu ifadeye çizgi adını vermişiz. Peki çizgi kavramını açıklamak adına şöyle bir soruyla başlayalım. N kişinin birbiriyle kaç farklı şekilde tokalaşabileceğini çizgi kavramıyla açıklamak mümkün arkadaşlar. Nasıl mümkün? Bakınız, anlatmaya çalışalım. Şimdi gelin önce 2 kişiyi konuşalım. 2 kişi kaç farklı tokalaşabilir? 2 kişi arkadaşlar tek bir çizgi çizersiniz, bakınız. Doğru mu? Şu şekilde. O zaman 2 kişi birbiriyle bir farklı tokalaşır dersiniz. Bakınız, buradaki düğümler insanları temsil ediyor. Dolayısıyla aralarına bir tane bağ kurduğu için bir farklı tokalaşır diyorsunuz. Şimdi 3 kişiyi düşünelim. Şimdi 3 kişi kaç farklı? Şuraya yazalım da kafamız karışmasın. Burada 2 kişiydi, değil mi? Şimdi 3 kişinin kaç farklı tokalaşabileceğini aynı mantıkla kurmaya çalışalım sizinle. Şöyle, hatta önce düğümleri oturtalım. Çünkü her düğüm bir kişiyi temsil ediyor. Ve aralarındaki bağları kuralım gelin. İşte bu arkadaş bununla tokalaşabilir. Bu arkadaş bununla tokalaşabilir. Bu da bununla tokalaşabilir. Başka kaldı mı seçenek? Bence kalmadı. Baktığınız zaman şimdi 3 kişi kaç farklı tokalaştı sayalım. 1, 2, 3 farklı tokalaştı arkadaşlar, değil mi? 3 kişi 3. 2 kişi kaçtı? Bir farklı tokalaşma yapmıştı. Hadi gelin şimdi 4 kişiye bakalım. 4 kişi, bakın 4 tane nokta. Her biri birini temsil ediyor. Hepsini tokalaştıracağım, unutmayınız. Evet, başlıyorum. Mesela bu bununla tokalaşsın. Bu da bununla, bu da bununla. Bağlayın çizgileri, bakın. Kalmasın, değil mi? Başka olur mu? Olur. Bak, çaprazdan tokalaşmalar olur. Kaldı mı? Bence kalmadı şu an, bu kadar. Sayalım bakalım kaç tane çizgi çizmişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, bakın. 6 tane çizmişiz. O zaman cevap veriyorum. 4 kişi 6 farklı tokalaşabilir. Demek ki bu tokalaşma hareketlerini çizgileri çizerek, yani noktaların tamamını eksiksiz, hani hiç boşluk bırakmadan birleştirerek yapabiliyoruz. 5 kişiye geldiğimizde yavaş yavaş işler sarpa saracaktır, değil mi? Çünkü 5 kişi de baksanıza şimdi, bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın, 5 kişi koydum. Hadi bakalım, başlayalım şimdi noktaları birleştirmeye. Bütün hepsini birleştireceğim ya, orada bir beşgen yapıyorum ama köşegenler de var. Yani unutmamanız lazım. Dikkatli olmanız lazım. Bakın, hepsini birleştiriyorum. Şöyle bir kontrol edelim. Eksik kaldı mı? Bence kalmadı, değil mi? Saymaya çalışalım kaç tane varmış 5 kişi için. 1, 2, 3, 4, 5 zaten kenarlar. 6, 7, 8, 9, 10 tane var arkadaşlar. Evet, 5 kişi içinde 10 tane tokalaşma çıktı. Bu böyle gidiyor ama bunun bir örüntü mantığı var mı? Var tabii ki. Hani şöyle düşünebilirsiniz, hani illa bir çözüm arıyorsanız n kişi arkadaşlar, n kişi birden n-1'e kadar olan sayıların toplamı kadar tokalaşır. İşte kadar tokalaşır. Neden n-1 hocam? Şeyden dolayı, hani bir kişiyi seçiyorsunuz ya önden. Ondan o. Mesela ilk duruma geri dönün. Bu adamı seçtin.
Bu adam bir tokalaştı. Zaten bu adam bununla tokalaştığı için başka seçenek kalmadı. Burada da o mesaj. Şimdi mesela bunu seçtin. Bu adamın tokalaşabileceği 2 kişi var. İkisiyle de tokalaştığını varsayıp bunu seçersen bu daha önce bununla tokalaştığı için bir seçeneğe düşer. Yani bunun 2 seçeneği varken bunun bir seçeneği olur. 2 artı 1 3 gelir işte. Yani dolayısıyla oradaki o bir eksik muhabbeti oradan geliyor. Dolayısıyla birden n-1'e kadar olan sayıların toplamı da Gauss metoduyla bulunabilir. Normalde Gauss'ta biliyorsunuz birden n'e kadar olan sayıların toplam formülünü biz böyle pratikleştirip veririz. N çarpı n artı 1 bölü 2 diye. Burada n yerinde n-1 olduğu için n-1 çarpı onun bir fazlası olan n bölü 2 olarak yazabiliriz. Hani çok böyle formülize etmeyeyim kafada ama yani neticede bu tokalaşma işini çözebileceğimiz matematiksel bir formül var. Burada derdimiz de aslında çok o değil. Burada derdimiz bu çizgileri eksiksiz bir şekilde birleştirerek bu durumu yansıtabilmek. Peki devam edelim. Bakınız çizginin 3 tane değişmezi var. Şimdi bu değişmezler devreye girince belki biraz daha böyle anlam kazanmaya başlayacak bazı şeyler. Mesela bir tanesi şu. Bir çizginin kenarlarından geçerken elimizi hiç kaldırmadan ve her kenarı yalnızca bir kez kullanarak başladığımız noktaya dönebilmek için her düğümün çift sayıda kenarı olması gerekir. Bu birinci değişmezimiz. Bakınız bir çizgi göstereyim size. Böyle rastgele çizilmiş gibi duruyor. Ama dikkat edin şimdi. Her düğümün çift sayıda kenarı var. Bakalım mı? Mesela bu düğümü seçtim. Bu düğümün kenarları şu arkadaşla şu arkadaş. Bakın 2 tane. Başka bir düğüm seçiyorum size. Mesela bunu seçelim. Bunun düğümleri kenarları kimler? Bakınız bu ikisi. Başka seçelim. Mesela şunu seçelim. Bakın bu ikisi. Başka seçelim. Yani burada renk çok. Mesela bunu seçtim. Şimdi bunun kaç tane kenarı var biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Gene çift sayıda işte. Bakın diğerlerinin hep 2, 2 çıkmıştı. Bunun 4 tane çıktı ama çift sayıda mı? Evet çift sayıda. Başka seçelim. Mesela bunu seçtim. Bunun 1, 2 tane var. Gene değişik bir tane daha seçelim. Şunu seçtim arkadaşlar. 1, 2 tane var. Yani gördüğünüz gibi bütün düğümlerin çift sayıda kenarı var. Ne oluyor böyle olunca? Başladığımız noktaya geri dönecek şekilde ve her kenarı yalnızca bir kere kullanacak biçimde çizgiyi tamamlama şansımız var. Görelim. Hadi bunu deneyelim şimdi. Çizgiye tamamlayacağız, değil mi? Aldım. Mesela başladığım nokta. Şuradan başlayayım isterseniz. Başlıyorum. Şimdi buraya geldim. Buraya geldim. Bakın her kenarı bir kere kullanıyorum. Doğru mudur? İkinci kez geçtim mi? Hayır. Geçmedim. Ne oldu? Her kenarı bir kere kullandım ve hiç elimi kaldırmadan ne yaptım? Çizgiyi tamamladım. İşte bu hareketi yapabilmem için ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? Çift sayıda kenara sahip düğümler olması gerekiyormuş. Bu çizginin birinci değişmesi. Geldik diğerine. Bir çizgiyi tüm kenarlarını yalnızca bir kez kullanarak elimizi kaldırmadan tamamlamak için en fazla 2 adet düğümünde tek sayıda kenar olması gerekir. Ve bu koşul altında çizgiyi başladığımız noktaya dönemeden tamamlarız. Başlangıç ve bitiş noktaları da kenar sayısı tek olan düğümler olmalıdır. Şimdi bu biraz daha böyle karmaşık duran bir ifade. Şunu biraz özetlemeye çalışayım burada. Bir kere gene elimizi kaldırmadan ve her kenarı bir kere kullanarak geçmemizi istiyor. Ama bunu olması için diyor en fazla 2 adet düğümünde tek sayıda kenar olması lazım diyor. Şimdi burada 2, 2, 4 falan saydık ya. Mesela 3 olması lazım, 5 ama en fazla 2 tanesinde olması lazım ya da bir tanesinde. 3 tanesinde olursa olmuyormuş. Bu koşul altında da çizgiyi başladığımız noktaya dönemeden tamamlıyoruz. Gene tamamlıyoruz ama az önceki gibi başladığımız noktaya dönmüyoruz. Başka bir noktada tamamlıyoruz. Peki bir şart daha koymuş. Başlangıç ve bitiş noktaları da kenar sayısı tek olan düğümler olmalıdır. Bu aslında belki bazılarına tanıdık da gelecektir. Şu meşhur mektup zarfı hikayesi bu. Yani hani elini hiç kaldırmadan bu mektup zarfını tek hamlede çizebilir misin mevzusu vardı. İşte biraz ona atıfta bulunan bir durum arkadaşlar. Deneyelim bakalım şartları da işin içine tabii ki koyarak denememiz lazım. Nedir işte bir kere başladığım noktanın tek sayıda kenarı olması lazım başladığım düğümün. Ve hani başladığım yere geri dönemiyormuşum. Bunu söylüyor. Bunu unutmayınız. Bakıyorum şimdi mesela bu düğümün 3 tane kenarı var. Bakın şu üçü değil mi bu düğümün? Mesela şu karşıdaki düğümün de 3 tane kenarı var. Değil mi? Bunlardan birinden başlayabilirim.
Mesela bundan başlamayayım. Niye? Çünkü bunun 1, 2, 3, 4 tane komşu kenarı var. Bakın olmuyor. Bundan başlarsanız mesela çizgiyi tamamlayamıyorsunuz asla. İsterseniz bir deneme yapalım. Çiftten başlayıp bir deneyelim. Mesela şöyle gittim. Çift kenar komşulu düğümden başladım. İşte buraya gittim. Şuraya gittim. Bakın her kenarı bir kez kullanmak zorunda olduğum gerçeğini unutmayın. Ve evet, ne oldu? Bu açıkta kaldı. Gördüğünüz gibi başaramadım. Yani demek ki ne olması lazım? Bir kere tek kenarlardan birinden başlamam gerekiyor. Hadi deneyelim. Tek kenarlardan birini deneyelim. Mesela bu da çift, çünkü bunu da alamıyorum. Bu da çift. Ya şunu ya şunu alacağım. Bundan başladım diyelim bakın. Ne yapacağım? Mesela şöyle bir gittim. Bu tarafa gittim. Bu tarafa gittim. Bakınız ne oldu? İşte şu üçgeni tamamladım şu an. İyi, güzel. Şöyle geldim. Evet, hala her kenardan bir kere geçiyorum farkındaysanız. Ve bitti. Nereden başlamıştım hatırlarsanız? Buradan başlamıştım. Nerede bittim? Burada bittim. Yani dolayısıyla her söylediği doğru. Başlangıç ve bitiş noktaları da farklı oldu. Başlangıç noktasına dönemedim ve başlangıç ve bitiş noktaları kenar sayısı tek olan düğümler oldu. Yani kenar sayısı tek olandan başlamıştım. Kenar sayısı tek olana vardım arkadaşlar. Hakikaten buradaki bütün açıklamayı karşıladım şu an. Peki bu da çizginin ikinci değişmeziydi. Devam edelim. Bir de üçüncüsü var. Bir çizgide ikiden fazla düğümün tek sayıda kenarı varsa elimizi hiç kaldırmadan ve her kenarı bir kez kullanarak çizgiyi tamamlayamayız. Bakın burada hani şu ikinci şartta en fazla 2 adet tek sayıda kenarım olması gerekiyor demiştim. Burada da aslında ne yapıyorum? Öbür durumu söylüyorum. 2'den fazla tek sayıda kenarım varsa çizgiyi tamamlama şansım yok. İşte buyurun efendim. Şimdi bakalım düğümlerde kenarları bir sayalım. Mesela bunun kaç tane kenarı var? 1, 2, 3 kenarı var. Tamamdır. Evet, bunun 1, 2, 3 kenarı var. Tamam. Şu arkadaşın 1, 2, 3 kenarı var. Geçmiş olsun. Zaten 2'den fazla şu an tek sayıda kenarı var bunların, değil mi? Bunun da öyle, değil mi? Bakın bunun da 1, 2, 3 kenarı var. Dolayısıyla ne oldu? Ben bu çizgiyi asla tamamlayamıyormuşum. Bana söylediği şey o. Yani asla bütün kenarlardan bir kere geçmek şartıyla tamamlama şansım yokmuş. Bakın deneyelim. Mesela başladım bir tanesinden. Hop, işte çanak çömlek patladı gördüğünüz gibi. Hani başka bir şey deneseniz, hani bunu hocam sabaha kadar uğraşalım falan, uğraşalım. Maalesef çizgiyi tamamlama şansımız olmuyormuş. Peki çizginin 3 değişmezini de gördük. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki örneğimize bakıyoruz. Karşımızda bir kroki var. Bir şehrin krokisi ve şehirde bulunan köprüleri göstermişler. Bu kahverengiler köprü. Bunlar da şehrin bölgeleri arkadaşlar. Bu arada bu çizgi meselesinin çıktığı şey de bu Königsberg köprüleri denen kuram. Bunu da araştırıp kendiniz de bulabilirsiniz. Şimdi buna göre yanda verilen öncüllerden hangileri doğrudur diyor buradaki köprülere göre. Şimdi birinci madde zaten krokinin çizgisinde 6 düğüm vardır diye başlamış. O zaman biz bu çizgiyi bir yapalım. Yani buradaki köprüleri kullanarak bu çizgiyi oluşturalım biz. Yani o kadar zor bir şey değil. Şimdi A noktasını koydum. B noktasını koydum. Bunların her biri birer nokta olacak. Şimdi D, pardon şurası C'ymiş. Buraya B koydum. Şurası E, şurada da F var arkadaşlar. Şimdi bunların her biri bir nokta. Hemen noktaları da böyle işaretliği vermiş olalım. Birleştirelim şimdi bakalım ne olacak? Bizim köprüler nasıl kurulacak, değil mi? Ne yapmış? Mesela A'dan C'ye köprü var. C'den D'ye köprü var. D'den E'ye köprü var. E'den F'ye var. Burada da bir köprü var. Hatta B'den E bölgesinde de bir köprü var. B'den D'ye bir köprü var ve A'dan D'ye var. Değil mi? Aynen bu kadar. Ya A'dan B'ye köprü yok mesela. Onu çizmeyeceğiz. Öyle bir şey yok çünkü yukarıdaki şekilde. Buradaki çizgi bu şekilde bırakılmış. Olabilir. Bunda bir şey yok. Peki şimdi ne diyor? Kroki'nin çizgisinde 6 tane düğüm vardır diyor. Hadi sayalım. Gerçekten 6 tane mi düğüm var? Düğüm sayacağız ha. Kenarları değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. İlki tuttu. Hayırlı olsun. Doğruymuş. Devam edelim. Kroki'ye ait çizginin kenar sayısı da 6'dır demiş. Ona bakalım. Kroki'ye ait çizginin kenar sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saydım herhalde. Bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu yanlış. 6 tane falan değil. 8 tane kenar varmış. Devam edelim. Demiş ki şehrin tüm bölgelerini gezmek isteyen bir turist. Hangi bölgeden başlarsa başlasın hiçbir köprüyü 2 kez kullanmadan bunu yapabilir. Şimdi az önceki bahsettiğimiz o 3 değişmez var ya, ona atıfta bulunan bir madde bu.
Arkadaşlar tabii bunu deneme yanılmayla falan da yapabilirsiniz ama biz o maddelere bağlı kalarak yorumlar çıkarmaya çalışalım. Bakınız öncelikli olarak her düğümün kaç kenara sahip olduğunu bir tespit etmeye çalışalım. Yani kenarlarını da yazabilirsiniz. Mesela atıyorum şuradaki F'deki düğümün 2 tane kenarı var. Şunun 2 kenarı var. Mesela E'deki düğümün bakınız 1, 2, 3 tane kenar komşusu var. B'dekinin bakıyorum 3 tane kenar komşusu var. D'dekinin bakıyorum 1, 2, 3, 4 tane var şu an. C'ninkine bakıyorum 1, 2, 2 tane var. A'nın da gene 2 tane var. Şimdi bize ne demişti? Hatırlayınız. Kenar sayısı tek olan en fazla 2 tane düğüm olmalı. B ve E, evet bu koşula uyduk. Eğer bu koşul varsa diyor, zaten çizgiyi elimizi kaldırmadan ve her kenardan bir kere geçecek şekilde tamamlama hakkımız var. Dolayısıyla yani ilk cümle sanki doğru gibi duruyor. Hangi bölgeden başlarsa başlasın atlarsanız, pardon ikinci cümle, hiçbir köprüyü 2 kez kullanmadan bunu yapabilir diyor. Ancak işte o ilk şu kurduğu cümle var ya, hangi bölgeden başlarsa başlasın, burada patlayan o. Çünkü hatırlarsanız o maddede şunu da demişti. B'den veya E'den, yani kenar sayısı tek adette olan düğümden başlarsak ancak çizgiyi tamamlayabiliyorduk arkadaşlar. Diğerlerinden A'dan, C'den, D'den veya F'den başlarsak bu düğümü tamamlama şansımız yok. Dolayısıyla hangi bölgeden başlarsa başlasın dediği için bu maddeyi yanlış kabul etmek zorundayım arkadaşlar. Peki devam edelim, dördüncü madde ne demiş? Şehrin tüm bölgelerini gezmek isteyen bir turist E bölgesinden başlarsa hiçbir köprüyü 2 kez kullanmadan E bölgesine tekrar dönebilir. Şimdi bakınız arkadaşlar, E bölgesinden başlaması iyi haber çünkü kenar sayısı tek. Buradan başlarsa gerçekten hiçbir köprüyü 2 kez kullanmaz. Bakın bir deneme yapalım isterseniz, hemen üzerinden de gitmeye çalışarak şöyle biraz daha şöyle kalınlaştırayım. Şöyle bir değişik bir renkle. Mesela E'den başlayalım. E bölgesinden başlayacakmışız ya. Hiçbir köprüyü 2 kez kullanmadan gidelim. Bakın buraya gittim. Sonra şuraya gittim. Buraya geldim. Buraya gittim. Evet, gayet güzel. Hiçbir köprüyü 2 kez kullanmıyorum. Ama nerede bittim? B'de bittim arkadaşlar, değil mi? Zaten burada da hatırlayınız, o çizginin 3 değişmezinden gene ikincisinde şunu söylüyordu. Evet, gerçekten çizgiyi tamamlarsanız ancak ne olurdu? Asla başladığınız yere dönemezsiniz. Burada ise ne demiş soru ifadede, maddede? Hiçbir köprüyü 2 kez kullanmaz, E bölgesine tekrar döner. E bölgesine tekrar döner dedi ve bizi kaybetti. Çünkü bizim için burada B bölgesine döner cümlesini kurması gerekirdi. Çünkü diğer tek sayıda kenar komşusu olan düğümümüz B arkadaşlar. Peki bu maddede gene olmadı. Beşinci maddeye gelelim. Şehrin tüm bölgelerini gezmek isteyen bir turist B bölgesinden başlarsa hiçbir köprüyü 2 kez kullanmadan bunu yapabilir ve döndüğü son bölge E olur. Evet arkadaşlar, sonunda aradığımız maddeyi bulduk galiba. Tam olarak istediği şey bu. Yani tüm bölgelerini gezmek istiyorum. B bölgesinden başlıyorum. Hiçbir köprüyü 2 kez kullanmıyorum ve E bölgesinde işi bitiriyorum. Yani kenar sayısı tek olanda başlayıp kenar sayısı tek olanda bitiriyorum. Evet, gerçekten işte bunu yapabilir miyim? Bir denemesi bedava. Deneyelim. Mesela şimdi buradan başladım. Buraya geldim diyelim. Buradan gittim. Bakınız her köprüyü bir kez kullandım. Ve işim nerede bitti? E bölgesinde bitti. Evet, tam da istediğini yaptım arkadaşın. Dolayısıyla bu madde doğru bir madde olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Ben yanlışlıkla alttaki çizgileri de sildim, tabii hiç gerek yoktu. Dolayısıyla hangileri doğrudur diye sormuştu bize. Birinci ve beşinci öncüller doğru öncüller oluyor. Şimdi bir de arkadaşlar bu algoritma ile ilgili son kısımda da bu algoritmik yapılar içerisinde mantıksal bağlaçlar bölümü var. Onu konuşacağız. Ve bağlacı. Ve bağlacı iki önermeden en az birinin yanlış olması durumunda yanlış sonucu verdiren bağlaç olarak karşımıza gelir. İşte veya bağlacı iki önermeden en az birinin doğru olması durumunda doğru sonucu verdiren bağlaçtır. İşte ya da bağlacı İki önermeden biri doğru, diğeri yanlışsa sonucu doğru, ikisi de doğru veya ikisi de yanlışsa sonucu yanlış verdiren bağlaçtır. Bir de ise bağlacımız var. İki önermeden ilki doğru, ikincisi yanlışsa sonucu yanlış, diğer her durumu için
sonucu doğru verdiren bağlaçtır. Arkadaşlar bu mantık konusunun dahiliyetinde bir bölüm. Hani burayı biraz önermeler mantığıyla anlamamız gerekiyor ama biz o kısma çok ihtiyaç duymayacağız burada. Sadece bağlaçların biraz ana temel prensiplerini, temel görevlerini kullanacağız. Merak etmeyin, yani burada bunları böyle arka arkaya yazdığımızda korkunç şeyler bizi beklemiyor. Bir de algoritmik yapılar içerisinde mantıksal niceleyiciler var. 2 tane niceleyicimiz var sık kullandığımız. Biri her niceleyicisi böyle ters A şeklindedir. Her kelimesinin yerini tutar, öyle düşünün. Her yerine bunu yazarız matematikte. Önermenin her değişken için doğru veya yanlış olduğunu bildiren niceleyicidir. Bir de en az bir niceleyicisi var ya da bazı kelimesi yerine de geçebiliyor. Bu da ters E anlamına geliyor. Önermenin en az bir değişken için doğru veya yanlış olduğunu bildiren niceleyicidir. Burada da ters E dediğimizde en az bir cümlesinin yerine geçeceğini unutmayın. Şimdi bakınız, bir sorumuz da var. Soru üzerinden de hemen durumu biraz özetlemeye çalışayım. Demiş ki her pozitif gerçek sayının karesinin kendisinden küçükse sayı 0 ile 1 arasındadır ifadesini mantıksal bağlaç ve niceleyiciler kullanarak önermeye dönüştürelim demiş. Şimdi her pozitif gerçek sayısı. Şimdi bu her pozitif gerçek sayısı diyeceğiz ama bu her kelimesinin yerinde ne olması lazım? Bakınız arkadaşlar, her kelimesinin yerinde ters olması lazım. Pozitif gerçek sayıyı x ile göstermeye çalışalım. Her x eleman r pozitif. Bakınız işte anlatmaya çalıştığım şey bu. İşin sadece bu kısmını bileceğiz. Her x eleman r pozitif demeyi bileceğiz. O kadar. Ne demiş? Karesi kendisinden küçükse, yani x'ten bahsediyor. X'in karesi, tabi ne yazacağız? Böyle yazacağız değil mi? Şu an algoritma konusundayız. Kendisinden küçükse, bakın küçüktür x, isedir gene. Onda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Nedir? Sayı 0 ile 1 arasındadır. Şimdi sayı 0 ile 1 arasındadır dediğimizde de ne olması lazım? 0 küçük x küçük 1. Böylelikle ne olacak? Sayının 0 ile 1 arasında olduğunu ifade edeceğiz. Bakınız ne oldu? İşte mantıksal bağlaçlar kullanarak yukarıdaki ifadeyi, önermeyi yazdık. Bir soru görelim. Ne demiş? 3 basamaklı bir sayının 15 ile bölünüp bölünmediğini gösteren önermeyi yazalım. Daha sonra verilen bir 3 basamaklı sayının 15 ile bölünüp bölünmediğini kontrol eden algoritmanın akış şemasını elde edelim. Şimdi arkadaşlar bakınız, önce önermeyi yazacağız. Ondan sonra akış şemasını elde edeceğiz. Ne diyelim? 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre bir ABC sayısı üzerinden gidelim. Diyelim ki her ABC 3 basamaklı sayısı için yazdık. Bakınız. Ne diyordu bize? 15 ile bölünüp bölünmediğini göstermemizi istiyor. O zaman bakınız şu olması gerekmiyor mu? Hem 3'e hem 5'e bölünecek ya. A artı B artı C eşittir 3'ün katı. Değil mi? Bu olmak zorunda zaten. Rakamları toplamı 3'ün katı çıkacak. Ve devamı var. Nedir? C eşittir 0, yani son basamak 0 olabilir. Veya, bakın veya bağlacını kullandım. C eşittir 5 yazarsam işte biz artık ne yapmış oluyoruz? 15 ile bölünebilme durumunu anlatan önermeyi vermiş oluyoruz. Yani bu olursa çünkü ABC sayısı biliyorsunuz 15 ile bölünür. Burada tabii K tam sayı diye sonuna da belirtebilirsiniz. İşte işin önerme kısmı bu. Hani yazarken her ABC 3 basamaklı sayısı için A artı B artı C, yani rakamları toplamı 3'ün katı ve bağlacı C eşittir 0 veya bağlacı C eşittir 5 olarak kurduk. Şimdi akış şemasını kontrol edelim. Nasıl bir şey yazacağız? Akış şeması olarak da yazmamızı istemiş. Başta dedik. Hemen okumuzu kurduk. Ne dedik? ABC 3 basamaklı sayısını gir. Bakın paralel kenarın içerisine ABC 3 basamaklı sayısını yazdık. Devam ediyoruz. Ne dedik? Bir x sayısı tanımlayalım. Bu x sayısı neye eşit olsun? A artı B artı C'ye. Şimdi böyle algılayacak bilgisayar olayı. X, A artı B artı C'nin toplamıdır. Rakamların toplamıdır. Devam ediyorum. Bir döngü kurdum. Dedim ki x'in 3'e bölümünden kalan, hatırlamışızdır herhalde değil mi? 3'e bölümünden kalan yüzde sembolü var bakınız. Eşittir 0 ve açtım parantez. C eşittir 0 veya C eşittir 5. Arkadaşlar bu benim biraz önce yazdığım önerme işte. Yani bunun aynı anda olmasını istiyorum. Nedir? Rakamları toplamı 3'e bölünecek. Yani 3'ün tam katı olacak. Bakın 3'e bölümünden kalan 0 ne demek? 3'ün katı demek. Ve koymuşum araya.
Yani birlikte sağlanmasını istiyorum. C0 veya C5 olacak. Şimdi bu döngüyü kurdum. Hemen ne diyeceğim devamında döngünün? İşte diyeceğim ki eğer cevap evetse. Yani bunların hepsi sağlanıyorsa yazdır ekrana. Sayı 15 ile bölünür. Sayı girmiştik ya ABC sayısı. Bölünür diye yazdırdık. Peki sonra bitir. Eğer cevap hayırsa ne yazacağız bu sefer de? Sayı 15 ile bölünemez. Ve tekrar ne yapacağız ondan sonra? Tabii ki bitir ekranına döneceğiz. Bitir elipsine geri döneceğiz. Evet, böylece işte işin mantık kısmıyla da ilgili bölümüne örnek vermiş olduk. Devam edelim arkadaşlar. Bakınız matematiksel ispatlarda algoritma ile mantıksal bağlaç ve niceleyicilerin işlevi nasıl, bunu görmeye çalışalım. Sorumuz şu olsun. İki tek sayının toplamı çifttir önermesinin ispatını algoritmik dil kullanarak yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bakınız ispatı algoritmik dil üzerinden yapacağım. Peki. Birinci adım. Ne demişim? A ve B birer tam sayı olmak üzere x eşittir 2a artı 1 ve y eşittir 2b artı 1 olsun. Ben ne tanımladım arkadaşlar? İki tane x ve y değişkeni tanımladım. Her ikisini de şöyle tanımladım ama birincisi 2'nin bir katının bir fazlası. İkincisi 2'nin bir katının gene bir fazlası. Anlayacağınız iki tane tek sayı tanımlamış oldum. Çünkü bir sayının iki katının bir fazlası, bir tam sayının iki katının bir fazlası tek olmak zorundadır. Birinci adımda tanımlamalarımı yaptım. İkinci adım. 2a artı 1 ile 2b artı 1'i topladım. Şimdi bunları topladığımda ne geliyor arkadaşlar? Bakınız 2a artı 2b artı 2 geliyor. Hemen üçüncü adımda 2 parantezini aldım. 2 parantezinde a artı b artı 1 geldi. Böylelikle şunu gördüm. Demek ki buradaki ifade kesinlikle 2'nin katı, bakın. A artı B artı 1 bir tam sayı olmak zorunda olduğundan 2 ile çarpılmış. Eğer bir sayı 2 ile çarpıyorsanız o 2'nin katıdır. Dolayısıyla şunu söyledim. Her A, B tam sayısı için 2 çarpı A artı B artı 1 eşittir 2K şeklindedir ve K tam sayıdır. Yani dolayısıyla ben ne dedim artık? Şunu söyledim. K bir tam sayı olmak üzere bulduğum sayı kesinlikle 2'nin katıdır. Başlarken X ve Y'yi toplayarak başladım, unutmayınız. Peki bu durumda X artı Y eşittir 2K olduğundan X artı Y çifttir. Böylece doğal dili kullanarak ne yapmış oldum arkadaşlar? Ben sayının çift olduğunu kanıtlamış oldum. Evet, böylece algoritma ve bilişim dersimizin sonuna geldik. Tabi burada anlattıklarım sizin için bir öncül olacak arkadaşlar. Daha çok soru çözmeye çalışın. Bu özet bilgiyi geliştirmeye, genişletmeye çalışın. Çünkü tabii ki karşınıza gene farklı soru kalıplarında birçok şey çıkmaya başlayacak. Bu yeni bir konu. Bu yeni bir konu olduğu için de aslına bakarsanız hepimizi test edecek bir konu. Dolayısıyla dikkatli olmamız gerekiyor. Önemli bir konu olacak. İleride daha da devam edecek, gelişecek diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka derste tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.